Selamlar, selamlar. Şimdi bir video çektim geçen günlerde. Dışarıda çektim. Çok iyi olmadı ama o an çok güzeldi. Onunla alakalı video yapmak için aslında 2 haftadır falan bekliyorum. Eve dönmeyi ve kafamı toplamayı bekledim açıkçası. Çok uzun konuştum değil mi ya? Bana ne diyeceksiniz biliyorum. O videoyu mu başa koyarım, bu videoyu mu başa koyarım bilmiyorum ama zaten galiba sizin için de pek önemli değil yani izlemeden geçeceksiniz muhtemelen. Onun için sanırım bu videoyu başa koyacağım. Ne konuşacağız? Bir tane mükemmel bir enstrümandan bahsedeceğiz. Sonra biraz şans faktörü hakkında konuşacağız. Sonra ben de videonun sonunda size o enstrümanla alakalı çektiğim küçük ama güzel görüntüleri göstereceğim. Sonra da videoyu kapatacağız. Şimdi bana şey de diyebilirsiniz. Büşra ortalık yangın yeri, dünya yanıyor yani. Hani konuşacak bir sürü konu varken sen neden işte enstrümandan, kitaptan falan konuşuyorsun diyebilirsiniz tabii. Ben de derim ki size yani dünyada olup biten her şey geçici. Yani zaten bu konular hakkında konuşacak bir sürü insan var. Bence dünyada kendimize katabileceğimiz en güzel şey deneyim. Bu sebeple burada deneyim kardeşliği yaşayalım. İşte bilgi ve deneyim paylaşalım. Hayatımızı değiştirebilecek şey, bizde kalıcı olabilecek şey. Bilgi ve deneyim zaten. Başka bir şey değil, değil mi? Neyse, uzun konuştum. Videolarımı takip eden birkaç kişi var. Hepsini de biliyorum maalesef. Neden maalesef dedim. Tabii ki onlar videolarımı takip ettiği için çok mutluyum. Orası ayrı konu. Ve aralarında daha önce tanışmadığım insanlar da var. Bu da beni çok mutlu ediyor. Ama hepsini biliyor olmam beni üzüyor tabii. Keşke hepsini bilemeyeceğim kadar çok insan videolarını izleseydi diyorum. Umarım bir gün izler. Neyse. Ne oldu? Geçenlerde 2 hafta önce kadar Hollanda'ya ufak bir seyahat yaptım. Ben böyle imkan, para ve zaman bulduğum zaman seyahat etmeyi çok seviyorum gerçekten. Benim için çok küçük bir geziydi. Orada farklı bir şehre, yani doğru telaffuz ediyorum bilmiyorum ama şehrin adı Haarlem. Farklı bir şehri de gezmek istedim. Gezerken çok random bir geziydi bu arada. Hani hiçbir plan yapmadan geziyorduk ki sonra bir kilise böyle dikkatimizi çekti. Tabii ki yurt dışında olmanın ya bu kısım galiba şeyde de anlattım. Çektiğim videoda da anlattım ama hani o kiliseye girdik. Orada güzel bir org yani kilise org ya da borulu org dediğimiz bir alet vardı. Şimdi şans faktörü nasıl çalışıyor? Bilenler bilir. Belki daha önceki videolarımda bahsetmişimdir. Benim piyanoya karşı bir ilgim var. Yani amatör seviyede piyano çalıyorum ve yani borulu org tabii ki piyano değil ama piyano notası diyelim hadi. Tabii ki bu şekilde enstrümanlara karşı bir ilgim var ve o da böyle bana böyle çok büyük ve kompleks görünen bir enstrüman. Yani canlı canlı dinleme fırsatı bulursam mutlaka dinleyeceğim bir şey. O orgu gördüm ve size de göstereyim. Hani o videoda da yani bir peşimdeki videoda da göreceksiniz ama şöyle bir org ve devasa görünüyor. Çok görkemli. Daha önce Mozart ve Handel çalmış bu enstrümanı. Yani bizzat o enstrümanı çalmışlar. Tarihi bir değeri de var. Ve ben görünce şey dedim. "Ya, keşke duyabilseydim. Hiç de ihtimal vermedim çalınacağına. Sadece böyle içimden hayal ettim. Keşke dedim birisi gelse, bu enstrümanı çalmayı biliyorsa, buradaki yetkililere söylese ben çok iyi çalıyorum dese, onlar da işte onu yukarı çıkarsa, çalsa, ben de duysam kilisenin içindeyken falan diye böyle içimden şey geçiriyordum ama bir yandan diyorum ki belki çalışmıyordur. Hani belki yani çok eski 1700'lü yıllardan kalma bir alet. Hani belki sadece hani görsel olarak oradadır. Normalde çalışmıyordur falan diye düşünürken bir anda çalmaya başladı. Sonra içeride birisi çalmaya başladı. Tabii ben şok ve çok etkilendim. Yani hem ambiyans hem aletin sesi çok güzel. Tabii içeride kişi sadece prova yapıyordu aslında ama yine de beni etkilemeye yetti. Bir de şu çok etkileyiciydi. Çok spontane bir gezi sırasında bir
Kiliseye gezmeye karar veriyorum ve içeri girdiğimde bana Türkçe rehber veriyorlar. Çok güzel bir kere. Hani eğer o kiliseye yolunuz düşerse, Türkçesi Aziz Baba Kilisesi galiba. Gidin. Yani insan değerli hissediyor. Bir ikincisi ne gördüğünüzü anlıyorsunuz. Elime Türkçe rehber veriyorlar ve ben mekânı geziyorum. Belki de gördüğüm en güzel müzik aletini orada görüyorum ve diyorum ki keşke duyabilsem ve bir anda çalmaya başlıyor. Yani şey gibi bu. Evrenin bana hazırladığı küçük bir hediye gibiydi ve çok mutlu hissettim kendimi. Hani tabii buradan akışına bırakmanın güzellikleri hakkında çıkartılacak bir sürü mesaj var. Siz onu anladınız. Ben şimdi size aslında bu ön videoyu çekmemin sebebi borulu org hakkında birazcık bilgi vermek istedim. Hani boş olsun istemedim. Boş boş demeyelim istedim. Çünkü hani görmemiş olabiliriz yani. Dünyanın her yerinden bütün insanlar aynı hayatın içinde yaşamıyor. Bazılarımızın hayatında hiç borulu org yok. Yani hani olmayabilir. Onlar için bilgi vermek istedim. Şimdi borulu org dediğimiz böyle devasa bir alet. Aslında baktığınız zaman piyanoyu andırıyor. Baba piyano gibi yani. İşte böyle kat kat bir klavyesi var. Ayak klavyesi de var. Kompleks bir çalgı. Dünyanın çalması en zor çalgılarından birisi olarak kabul ediliyor. Hatta sanırım Mozart bu alet için enstrümanların kralı demiş. Yani hani havalı bir alet. Genelde kiliselerde bulunuyor. İçindeki mekanizma nedeniyle yani baktığınız zaman klavyesi var. Yani piyanoyla aynı sınıfta olduğunu tahmin edeceğimiz bir çalgı gibi, hani tuşlu çalgı gibi düşünebiliriz ama değil. Üflemeli çalgılar sınıfında. Nasıl üflemeli çalgılar sınıfında? Siz o düğmelere bastığınızda ya da stop butonlarını kontrol ettiğinizde ya da ayaklarınızla çaldığınızda bir şekilde dışarıdaki borulara giden körükleri etkiliyorsunuz ve körüklerden geçen hava ses çıkartıyor. Yani aslında aletteki ses havayla çıkmış oluyor. Bu sebeple üflemeli çalgılar grubunda. Benim gördüğüm borulu orgu anlatayım size. Bu borulu org zaten biraz önce de söylediğim gibi Handel ve Mozart tarafından bizzat çalınmış. Böyle çok devasa bir alet. 10 metre boyunda. Sallamıyorum 10 metre diye, gerçekten 10 metre boyunda. 5068 tane irili ufaklı borulardan oluşuyor ve bu borulardan %90'ı hala 1700'lü yıllarda yapıldığı şeklinde orijinal şekilde korunmuş ve alet full orijinal yani. Zaten şey söylemiştim, insan sesi söylememiş miydim acaba? Neyse şimdi söyleyeyim. İnsan sesine çok yakın taklit edebilme özelliğine sahip bir enstrüman kendisi. Şimdi hazır şimdi orada enstrüman hakkında yorum yaptım. Bilgi de verdim. Şimdi birazcık dinleyeceksiniz. Çok değil yani. Hani beklentiyi yüksek tutmayın. Ama yine mekan hakkında da bilgi vereyim. Hani genelde Amsterdam, Hollanda vesaire insanların çok seyahat ettiği bir destinasyon. Yolunuz düşerse Harlem şehrine de uğrayıp bu kiliseyi gezersiniz diye düşünüyorum. Çünkü özel bir mekan ve ayrıca çok fazla dilde size rehber veriyorlar içeri girdiğinizde. Mekanı anlamak da güzel oluyor ve zevkli bir destinasyon oluyor. Mekan hakkında birkaç tane ilginç bilgi vereceğim. Şimdi içeri girdiğinizde göreceksiniz yerde mezar taşları var. Hatta bütün zemin mezar taşlarından oluşmuş. 1500 kadar mezar taşı var orada. Bunun nedeni de geçmişte şehrin asillerini yüzyıllar boyunca hep kilisenin tabanına gömmüşler. Hatta o dönemde koku olmasın diye otlar kaynatıp zemine döküyorlarmış. Sonra bakayım aklımda kalan, duvarda bir top güllesi var. O top güllesi de 2. Dünya Savaşı yıllarından kalmış. Hala orada duruyor. Görebilirsiniz gittiğinizde. Tavan çok ilginç. Tavana baktığınızda ya aslında ben ahşap olduğunu anladım ama taş olduğu düşünülüyormuş. Üzerine bayağı çalışılmış ahşap bir tavan var ve bayağı yüksek, gösterişli. Ama hani benim en büyük temennim ve mekanı bence şey vardı. Onu da söyleyeyim. Avrupa'daki ilk kasa. Evet, kilitli kasa böyle kenarda görebilirsiniz. Böyle şeye benziyor. Korsan sandığına benziyor bir parça aslında. Yine o kilisenin içindeydi. Sonra
Ne diyecektim? Heh. Ama yine de benim mekânla alakalı tabii ki en hayran olduğum ve sizin de görmenizi en çok temenni edeceğim şey o çalan ok. Onu onu dinlemenizi istiyorum. Tabii, yani, hani, nereden izlediğinizi bilmiyorum. Belki haftada birkaç kez böyle bir enstrümanın sesine maruz kalacağınız bir yerden beni izliyor olabilirsiniz. Ben yine de özel olacağını düşünüyorum. Yolunuz düşerse sizin için de benim yaşadığım sürprizli müzik seremonisi gibi bir sürpriz dilerim tabii ki. Şimdi buradan hemen geçeceğiz. Benim oradayken çektiğim utangaç videomu ve peşine de oradayken çektiğim minik ses videosuna geçeceğiz diyelim. Beni buraya kadar dinlediyseniz zaten sabırlı birisiniz. Çok teşekkür ederim. Bu hafta başka güzel bir video daha yapmayı planlıyorum. Onu da görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalmayın. Şimdi şeye geçiyoruz. Diğer videoya geçiyoruz. O videodan sonra hoşça kalın. Baştan söyleyeyim. Selamlar. Bugün size değişik bir şey göstermeye geldim. Eğer yapmayı becerebilirsem. Bu arada galiba ilk kez dışarıda video çekiyorum. Amsterdam'a gelmiştim. Ama ben bu şehre daha önce birkaç kere daha geldiğim için başka yerleri de gezmek istedim. Yakında Haarlem isimli başka bir şehir vardı. Oraya geldim. Ve tabii ki yurt dışında gezmenin bana vermiş olduğu yetkilere dayanarak şehirdeki büyük kiliseleri ziyaret ediyordum ki da tuhaf da değil ama özel bir şey görüyorum. Burada şöyle güzel bir org var. Gerçekten muhteşem, çok iyi. Ve piyano seven birisi zaten muhtemelen orgları da seviyordur ki ben de seviyorum. Bu orgu daha önce Handel ve Mozart çalmış. Şu an birisi şuradaki ekranda, şuradaki ekranda bu. Onu çalıyor. Ben de videosunu çektiği için dinleyeceğim. Yani videonun sonuna eklerim. Katedralde da hoşuma giden diğer detay, çok fazla detay değil. En güzel detaylardan bir tanesi bize Türkçe rehberler şuradaları. Böylece ortamı anlayabildik. İlginç bir bina ve şu gördüğümüz şey çok özel. Eğer yolunuz düşerse bence buraya mutlaka bir uğrayın.